Ben kötü bir şey izleyince çok sinirleniyorum. Ama bu filmi izledim, böyle buraya da yumuşak yumuşak geldim. O Ege'nin nefis mezeleri de harikaydı. Yani Aysun'un ellerine sağlık. Ellerime sağlık. Bu filmi çekme konusunda muradınız neydi? Bir anda yüzeye çıkması ve oradaki insanların hepsinin hayatını değiştirmesi hikayesi. Bu sefer sizi bir yörük erkeği olarak görüyoruz. En sonunda benim yüzümden bu iş olunca kimseye de mazeret bulamadım yani. Ev gibiydi. Evcilik, evet. Sanki özellikle daha çok bir şehirli ve taşralı karşılaştırması yapıyorlar. Çoğu da güdük kalıyor. Gördüğünüz gibi mekan değiştirdik. Çizgi filmlerde vardır ya, fışt, hop dümdüz olursun böyle. Öyle yapmaya çalışıyorlar. Siyaset de bunu kullanıyor ondan sonra. Kesinlikle. Somun sıkan Charlie Chaplin. Evet, evet. Ya oyuz biz. Makineyiz yani. Ya makineye de 17.002 lira da versen olur, 22.406 lira da versen olur. Çünkü o bir makine. Öğrencilerime ilk söylediğim şey, eğer söyleyecek bir sözünüz yoksa uğraşmayın. Hep çok güzel şeyler söylerim. Para olduğunda daha iyi olacak diye bir şey yok. Yapımcısınız yani. Parayla hikaye anlatılsaydı Elon Musk şu anda 1 milyon tane film yapmıştı. Filmde kadınlar çok güçlü. Kendi hikayelerinin gidişatlarını değiştiren kadınlar var. Sağlam da kaza bağladım kendimi. Evet. Sana teşekkür etmiyoruz James Hilti. Aysun Özde, Başka Şeylerden merhabalar. Bugün benim çok beğendiğim bir filmi konuşacağız. Uzun zamandır da böyle bir film izlemeyi sabırsızlıkla bekliyordum doğrusu. Ben kötü bir şey izleyince çok sinirleniyorum. Ama bu filmi izledim, böyle buraya da yumuşak yumuşak geldim. Tabii kimlerle buluşuyorum siz biliyorsunuz, zaten vizyona girdi. Sevgili Necdet İşler, Deniz Işın ve Ümit İnal'la birlikteyiz. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, teşekkürler. Gerçekten öyle, ama afiyet olsunu hak eden bir film oldu. Yani ben de hak ederek izledim doğrusu. Böyle şey gibiydi, güzel bir yemek yemek gibiydi. Özellikle de güzel yemek demişken o Ege'nin nefis mezeleri de harikaydı. Yani Aysun'un ellerine sağlık. Ellerime sağlık. Onu da söylemem lazım. Ya o kadar çok sormak istediğim ve konuşmak istediğim şeyler var ki filmle ilgili. Bütün düşünceler, yeni izledim, yeni bitti. Kafamda hepsi böyle dolaşıyor. Öncelikle Ümit Hocam'dan başlamak istiyorum. Elinize sağlık tekrar. Çok teşekkür. Bu filmi çekme konusunda muradınız neydi ve o murat bize geçti diye tahmin ediyorum, ama ben kendi adıma sağlamasını yapmak istiyorum. O yüzden ilk soru bu. Ben bütün filmlerimde zıt kutuplardan insanları bir araya getirerek onların arasındaki çatışmadan yararlanıp bir seyircinin kafasında bir sorgulama oluşturmaya çalışıyorum diyebilirim. Bütün filmlerimde olmasa bile böyle benzer filmlerim var. 9, Ara, Nar, kısıtlı mekanlarda geçen, az sayıda oyuncuyla geçen ama onların arasında gizli kalmış böyle gerilimlerin yüzeye çıktığı ve seyircinin kendi hayatını da onların hayatına bakarak sorgulayabileceği hikayeler anlatmaya çalışıyorum. Kısıtlı mekan derken bu 9 ya da Ara gibi hani tek mekanda geçen bir film değil. Ama çok yine- mekanda da geçmiyor. Tabii ki yani bir otel çevresi, plaj, işte lokanta, dağlara çıkıyorlar bir ara, yollar var. Yani sonuçta hani sınırlı bir mekanda geçiyor. Bütün mesele o hani çok derinlerde yatan çatışmaların, çelişkilerin oyun gibi, şaka gibi bir şeyle başlayarak bir anda yüzeye çıkması ve oradaki insanların hepsinin hayatını değiştirmesi hikayesi. Bu da seyirci de izlediği zaman kendi hayatına bakıp kendi hayatıyla karşılaştırabilir diye düşünüyorum. Herkesin bir şeyler bulabileceği bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Demek ki muradınıza erdiniz hocam. Kendimizle çok yüzleşiyoruz. Özellikle şehirli insanla doğada yaşayan köylü insanın, hatta köylü de demek istemiyorum, yörük. Çünkü o yörük kavramı da önemli bir şey bizim kültürümüzde ve çok değerli, çok kıymetli insanlar. Doğayla yüzyıllardır, ya binlerce yıldır iç içe yaşayan insanların, yani o kültürün de buraya taşınması ve ona bir şekilde değinilmesi
Hoşuma gitti doğrusu. Benim de çok yörük akrabam var. O yüzden bazılarını gördüm bile. Hem Nejat Bey'in karakterinde hem Aysun'un karakterinde. O yüzden ayrıca bunu da belirtmek isterim. Deniz, senin için de çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten o kadar canı gönülden ve o kadar iyi oynamışsın ki seni daha önce izlediğimiz rollerden tabii ki bambaşka bir yörük kadını olarak izliyoruz. Ve hiç hatan yok. Yani çok iyi oynamışsın. Ellerine sağlık. Tabii Ümit Hoca'nın filminde oynamak ayrı kıymetli, Nejat İşler'le birlikte oynamak ayrı kıymetli. Böyle bir hikayenin içinde olmak güzel. Senin için çok bambaşka bir serüvendi herhalde. Her açıdan çok başka ve çok şanslı hissettiğim bir serüvendi benim için. Hem hikaye olarak yani şehrin o tüketiciliğinin ilişkileri de tüketmeye başladığı ve tükenmiş bir ilişkinin izole bir, kendini koruyan bir ilişkiye gelip ona bir şekilde özeline müdahale edip onları da aslında içten içe tüketmesini izlediğimiz için o akış benim ilk okuduğumda da çok 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 hoşuma gitmişti. Nejat İşler'le oynamak başka bir şey. İşte Fatih'le, Öykü'yle, Ümit Ünal'ın filminde, bir Ümit Ünal filminde oynuyor olmak başka bir şey ve Deniz olarak da benim bu zamana kadar hiç görülmediğim, hiç o şekilde konuşmadığım, o şekilde tınlamadığım bir rolde. Yani gerçekten bir oyunculuk yapma fırsatı bulduğum, onların destekleri sayesinde öyle bir iş benim için çok özel yani. Evet. Benim için de öyle oldu. Dediğim gibi ben çok keyifle izledim filmi ve çok da yüzleştim. Yani şehir insanıyla, işte doğayla bütünleşmiş köylü insanın ve bizim kendimizi ne kadar aslında bir taraftan böyle kibirli olduğumuzu, ne kadar hayattan, doğadan, kendi doğamızdan, bence en önemli noktalardan biri o. Kendi doğamızdan kopuk olduğumuzu, kendimize ne kadar yabancılaştığımızı, üstelik en sevdiğimize, en sevgilimize, eşimize ne kadar yabancılaştığımızı da gösteriyor. Evet Nejat Bey, dolayısıyla sizin hani bu filmde, üstelik yapımcı olarak da filmin içindesiniz. Sizi ikna eden ne oldu? Son zamanlarda en azından röportaj yaptığımız konular genelde sizin daha böyle şiddet gösteren erkek tarafında olduğunuz yapımlardı. Ama bu sefer sizi bir yörük erkeği olarak görüyoruz ve çok da hem çok naif bir karakter hem böyle çok düzgün de bir karakter. Çünkü o verdiği tepkiler çok doğal ve çok samimi. Ben de muradıma erdim. Hayalim gerçekleşti. Yıllardır sızlanıp duruyordum yani herkesten. Evet. İşte senin yüzünden bu iş böyle oldu, senin yüzünden bu iş böyle oldu falan filan diye. En sonunda benim yüzümden bu iş olunca kimseye de mazeret bulamadım yani. Yani ve sevdiğimiz de bir iş çıktı bir şekilde. Benim tarafından güzel olan gerçekten 46 kişiydi. 46'sını da uzun yıllardır tanıyordum. Evet. Yeni gelenler olmuştu ama yeni gelenleri bile uzun yıllardır tanıyorum gibi hissettim mesela. Evet. Yani ev gibiydi. Evet. Evcilik, evet. Ev gibiydi. Gerçekten ev gibiydi yani. Evet. O his seyirciye geçecektir. Geçiyor. Yani izleyenler de benimle aynı fikirde. Şehir insanının kendiyle yabancılaşması, hani tüm bu aslında bir taraftan filmde şunu da görüyorum. Hem bir sahnede de vardı o bu arada. Hem işte ya şehir insanı şöyle yoruyor, böyle yoruyor. İşte hem sizin karakteriniz Duman diyeyim ben. Duman diyor ama bu kadar güzel olmasa İstanbul'da niye insanlar yaşasın ki? Demek ki güzel ya da güzel fırsatlar var diyor. Fakat Fatih'in canlandırdığı karakter yok hayır diyor, çok zor işte yaşasanız şöyle olur böyle olur. Ama ben hep genelde şehirli insanda onu görürüm. Hem şikayet ediyoruz ama o şikayetin içerisinde biraz da böbürlenme var. Niyeyse. Ya onunla da yüzleştim orada tekrar. O yüzden hani böyle çok böyle alt metinleri çok olan bir film. Ama kesinlikle geçiyor o evcilik, belki biz onu evcilik olarak ki evcilik olmasının da bir sebebi var. Ama arka tarafta bir ev olduğu da ortada ki bu kadar iyi bir yapım karşımızda. Bir de şunu sormak istiyorum. Son yıllarda, gerçi kamera her zaman taşraya dönüktü. Sadece kamera değil, en iyi romanlar, en iyi romancılar hep zaten taşraya dönük oraların hikayesini anlatarak edebiyat zaten bugünlere geldi. Onu kabul ediyorum elbette ki. Ama son yıllarda yönetmenler hani sanki özellikle daha çok bir şehirli ve taşralı karşılaştırması yapıyorlar ya da benim o dikkatimi çekti. Yani bu Ve böyle çoğu da güdük kalıyor.
Şimdi Evet. ne diyeyim şimdi? Evet, evet, evet. O yüzden her zaman çok hakkı verilmiyor, haklısınız. Niye kamerayı oraya çeviriyor sizce yönetmenler? Ya da bu ikileme çeviriyorlar, bu zıtlığa çeviriyorlar? Çünkü taşrayı hala masum kalmış bir şey olarak görüyoruz belki. Ya da klişe bir bakışla bakanlar öyle görüyor. Şehrin hani sıkıntısına karşı taşranın masumiyetini karşı karşıya getiriyorlar. Ben aslında bu filmde köylü çiftin de aynen şehirli çift kadar derin dertleri olduğunu da göstermeye çalıştım. Aslında filmde masum hiç kimse yok. Yok. Yani hepsi başkalarına özeniyor. Köylü çift de şehirli çiftin hayatına özeniyor bir yandan. Ve bir yandan da çok ciddi dertleri var. Bütün bunlar çok küçük diyaloglarla belki anlatılıyor. Altını çizmeden. Ama aslında çok zor hayatlar yaşayarak bugünkü hallerine gelmişler. En az şehirli çiftin yaşadığı kadar karmaşık ve derin sorunları var. Dolayısıyla benim için hani taşra ve şehir ayrımı yok insanların derinliği açısından. Ben sonuçta taşrada büyüdüm. İstanbul'a ilk defa 20 yaşımda geldim. Annem babam ilkokul öğretmeniydi. Köylerde yaşadık ve o köylerde büyüdüm. O köylülerin hayatlarını da çok yakından gördüm. Evlerinde kalırdık, işte bize bakarlardı köylü teyzeler. Onlarla beraber yemek yapılır, börekler açılır. Onların hepsini, işlerini seyrederdim. Biliyorum onların hayatlarını da ve hani daha içeriden bakmayı istedim diyebilirim. Peki siz filmin içinden baktığınızda hani bu karşılaştırmaya yorumunuz ya da hani şehirli insanın bu kadar kendinden uzaklaşması, birbirinden uzaklaşması, köyde yaşayanın daha az uzaklaşması belki. Onlar da uzaklaşıyorlar. Neticede internetin ve Televizyon teknolojinin... seyrediyorlar. Evet, aynen. Teknolojinin girdiği her yerde yabancılaşma zaten söz konusu. Şehirde biz daha hızlı yaşadığımız için daha fazla. Tüm bu karşılaştırma konusunda yani, film bunu çok güzel anlatıyor ama siz nasıl yorumlarsınız? Acı bir şey çünkü ben şehirli insan için üzüldüm. Yani Ya biraz belki- acıdım hatta. Belki şehirli insanın ben de hocamın dediği gibi yani herhangi bir derinlik farkının olduğunu düşünmüyorum hayatlarında bu coğrafyadan dolayı farklı şeyler yaşayan insanların, ama şehirli insanın dikkatini dağıtan, dikkatini başka yöne çekebileceği çok fazla etmen var. Belki de o yüzden böyle bir olay, küçük bir oyun, şehirli bir insan için küçük bir oyun gibi gözükebilecek bir şey. Daha izole bir hayat yaşayan, daha sakin, daha sade bir hayat yaşayan bir çift için nasıl böyle bir şey olabilire dönüşebilir? Yani bu farkı bu şekilde görebiliyorum ben. Bu şekilde hissettim ya da oynarken de buradan ele aldım aslında. Evet, gördüğünüz gibi mekan değiştirdik. Çünkü İstanbul Sinema Müzesi'nin hemen yanında bir inşaat var ve bir hilti sesiyle başlamıştık zaten röportaja. Ama bizim konuşmamıza izin vermedi, birbirimizi bile duyamadık. O yüzden yine Sinema Müzesi'nin içerisinde, şimdi fuaye alanındayız, başka bir yerdeyiz. Deniz cevap vermişti en son soruma. Nejat Bey'den devam etmek istiyorum ama ben soruyu unuttum Nejat Bey. İşte öyle doğa demiştik, şehirli demiştik, hani İşte kopmuş şehir. dedik. Şehir, evet. Değil mi? Şehir. Evet, burada şehir gerçekleri de. Şehirde insanlar verdikleri sözü tutmuyorlar. Bu hilti makinesi de 5 tek kapatacağım demişti. Hala Ve şu anda kapatmadı. 5.40. Evet. Nejat öyle dedi. Köyde Şehirliler. sorun olur. Ben 10 sene köyde yaşadım. Evet. Ya, turistik bir köyde yaşadım ama yani yazları turistik, kışın köy. Köy, tabii. Oradan biliyorum yani. Sorun olur yani. Sorun olur tabii. Ciddi sorun olur hem de. Aslında size sormak istediklerimden bir tanesi de buydu ama konu oraya gelir mi gelmez mi bilmiyordum ama bence konu geldi. Evet, bu filmde şehirliler, köylüler ve orası da bir neticede turistik bir alan, bir tatil yeri. Orada çalışan köylüleri canlandırıyorsunuz. Şimdi orada iki tarafı da görüyoruz ya, şehirli insan, köyde yaşayan insan arasında hem farklar var hem de biraz önce konuştuğumuz gibi aslında hiç de fark yok. Teknolojinin girdiği her yer aslında insanları birbirine
birbirine benzetiyor. İşte dünya global bir köy falan filan, oralara kadar geliyoruz. Ama sizin 10 yıllık Bodrum köyü, yazları köy değil ama kışları köy olan Bodrum maceranızla belki buradan daha iyi bir kıyaslama yapabilirsiniz. Hem film açısından bakarak, ya galiba öyle bir soru sormuştum en son. Hem de tüm bu deneyimlere dayanarak. Yani aslında şunu da ekleyeyim ben. Biz gittiğimiz her yere şehirli insan olarak da kendimizi götürdüğümüz sürece şehri de yani köyü de kendimize benzetiyoruz ya. Bir de öyle bir tarafı var. Kafanda seninle beraber gidiyor. Evet. Kafanda seninle beraber gidince şehirlisin. Evet. Yani mesela köyde 45-50 yıl falan devirmişlere bile yerleşik derler. Hani yerleşik. 50 yıl geçirmiş adam orada. Evet. Ya bir sürü de bina yapmış, işte şey yapmış, yer yapmış, yemişler içmişler onun dükkanında. Hala yerleşik o. Evet. Yani oralı değil. Değil. Yani kabul etmiyorlar zaten yani. Evet. Öyle bir şeyleri var. Yani eskiden İstanbul'da da varmış. Mesela biz ben ucundan biliyorum biraz. Ben de Eyüplüyüm bu arada, yani İstanbul'un ilk, yani nasıl diyeyim sana, ilk varoşlarından bir tanesi. Fetih'ten sonra. Bizde de öyle bir yabancı bir girsin böyle bir ters bakarlar yani. Yani kim, hayırdır birader, kime baktın falan. Bir sokakta gezinsin yabancı birisi. Mesela Kuzguncu'ya gidersin, Kanlıca'ya falan, orada da öyledir mesela. Mahalle Kime baktın birader falan. Evet. Vardır yani. Evet. Şimdi dediğin şeye gelince o bizi düzleştirmeye çalışıyor. O asfalt makinesi. Evet. Yani düzleşemeyiz ki. Biz insanız ya. O çizgi filmlerde vardır ya. Fişt, Evet. hop dümdüz olursun böyle. Öyle yapmaya çalışıyorlar. Biz öyle değiliz. Biz insanız. Nefes alıyoruz. Bazen bağırabiliyoruz mesela. Evet. Hani yem attığın şey de değilim ben. Hayvanat bahçesi insanı da değilim. Cevap verebilirim sana ha. Evet. Evet. Ya öyle şeyler de var. Ya kanlı canlı insanız işte yani. Evet. Köyde de şehirde de. Sadece fark şu. Köyde köylü çoğunlukla turistik yerleri söylemiyorum. Hayvancılık yapar. Biraz da tarım yapar. Saati bellidir. Evet. Gün doğduğu zaman kalkar. Gün battığı zaman da yatar. Biz saat 9'da işe gitmem lazım. Gün doğdu mu battı mı ona bakmıyoruz bile yani. Evet. Hele bu saatlerden sonra. Evet. Gece yani, gidiyoruz zaten. Mesela, çocuklar gece okula gidiyor. Evet mesela yani hani biz saatlere uyuyoruz. Onlar saatlere uymuyorlar, doğaya uyuyorlar. Evet. Aradaki fark bu o kadar. Evet. Sadece o evet bozuldu. Evet. Ama yani verilen sözler mesela köyde herkesten net söz alamazsın çünkü vermez. Evet. Yani tutmayacağı sözü vermez. Almaz. Evet. Kısmet der, geçer belki. Ne zaman geleceksin abi? Musluk bozuldu falan filan. Yarın öğleden sonra kaç gibi falan. Şehirliyiz ya. Evet, tabii. O saati merak ediyoruz ya. Kaç gibi? Ya işte öğleden sonra. Bazen gelmez mesela öğleden sonra da yani. Hani çünkü söz vermez. Evet. Bilmiyor yani ne olacağını bilmiyor. Doğaya bırakmış kendini. Biz öyle yapmıyoruz. Biz doğaya direniyoruz. Evet, direniyoruz. O zaman da sorun çıkıyor bence. Yani doğaya direniyoruz, kendi doğamıza da direniyoruz. Kendi de doğamızda hani güneş doğduğunda uyanmak. Normali. Ve güneş doğduktan sonra işe gitmek, tarla ya da bahçe ya da neyse ya da çocuklar okula. Şimdi bunun tersine olduğu zaman büyük sorunlar çıkıyor. Mesela ekonomik sorunların, ülkelerle ilgili meselelerin de bence tabanında bu yatıyor ve bence bizim bu doğadan kopmuş halimizi, ki bence belki de istiyorlar zaten doğadan kopmamızı, kendimize yabancılaşmamızı, siyaset de bunu kullanıyor ondan sonra. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok kullanışlı hale geliyoruz çünkü. Tabii ki. Makinesin artık. Evet. Bir makineyi kullanmak kolay yani. Evet, sömürmek de çok kolay. Ya adam işte yapmış filmini daha 30'da mı? Somun sıkan Charlie Chaplin. Evet, evet. Ya oyuz biz. Makineyiz yani. Evet. Makineye de 17.002 lira da versen olur, 22.406 lira da versen olur. Çünkü o bir makine. Evet. Ve kararlar öylece çok daha kolay veriliyor. Bizi çok daha kolay dediğim gibi yönetebiliyorlar. Köyden kente göçün bu kadar çok olmasını şimdi geri dönmeye çalışsak da tabii dönmek mümkün değil artık. Döndüğümüzde de dediğim gibi köyleri şehirli hale getiriyoruz. Tabii ben böyle çok dallanıp budaklandırırım konuyu daha da uzaklara. Çünkü film çok soru soruyor. Bir kere bence sizin filmlerinizin, iyi filmlerin iyi bir önermesi ve soracak sorusu olduğunda cevabı bulmak için biz uğraşırken aslında işte farklı dünyalara, farklı perdelere, farklı evlere girdikçe de hayat zenginleşiyor.
Sanatın amacı da bu. Dolayısıyla Tabii ki. iyi bir önermesi ve çok iyi soruları var bence. Zaten başka türlü film yapmaya gerek yok. O kadar çok film var ki dünyada. Her yıl binlerce film yapılıyor. Ve seyirci de aslında körleşmiş durumda yani. Dijital kanallarda, hatta işte korsan kanallarda bile filmleri böyle geçiyoruz sadece afişlerine bakıp. Bize biraz ilginç görünen bir şeye bazen giriyoruz. Eğer ben işte senaryo dersleri veriyorum. Öğrencilerime ilk söylediğim şey, eğer söyleyecek bir sözünüz yoksa uğraşmayın. Sadece film yapmak için film yapmayın. Bir söyleyecek sözünüz olsun. Tabii ki film sadece mesajından ibaret değil. Öyle olsaydı hani o mesajı billboard'a yazıp Tabii. bir yere asmak daha Kolay ucuz olurdu. ve kolay olurdu. Ama sadece mesaj değil, ama söyleyecek söz, bir dert, bir sanatçının, yönetmenin bir derdi olması lazım. Onu anlatıyor olması lazım. Dertsiz yapılmış filmler çok. Onlar da seyircilerin işte kafasının üstünden uçup gidiyor. Evet. Sinemayı kaçmak için kullanan seyirci bile aslında samimi bir dert dinlemeye hazır. Yani çoğu seyirci, Bence de. Kesinlikle. tabii ki çoğu seyirci hani hoşça vakit geçireyim, hayat zaten zor, bana hani dert lazım değil diye düşünen seyirci için bile aslında samimi bir dert duyduğu zaman o da ilgileniyor. Kendi hayatından bir şey bulduğu zaman o da ilgileniyor. Dolayısıyla hani söyleyecek sözü olmak şart bence sinemada. O kadar güzel bir şey söylediniz ki son zamanlarda Hep çok güzel şeyler söylüyorum. kesinlikle çok güzel şeyler söyleyip yazıp sonra da çekiyorsunuz. Yok canım. Arada ki çok varsınız. saçmalıyorum ya. Dalga geçiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Hepimizin biraz saçmaladığınız için söylemiyorum. Hepimizin biraz öyle bir özgürlüğü olmalı. Yani ben de bazen şey diyorum ya bu röportaj böyle mi yapılır? İzlemiyorum sonradan. Bazen çok sevdiklerim de oluyor. Hani çok da keyif aldıklarım oluyor. Her zaman aynı şeyi tutturmak zor ama bu söylediğiniz o kadar doğru ki genelde seyirciyi ana akım şöyle tanımlıyor ya. Eğlenmek istiyor. Dert dinlemek istemiyor. Adı öyle de o yüzden çünkü yani İngilizce söyle ya. Evet. Entertainment. Entertainment. Evet. O yüzden öyle biliyorlar yani. Ona da kabul, boyun eğiyorsun ona yani. Ne gerek var? Evet. Herkes de boyun eğmiyor bu taraftan da. Samimi bir hikaye bulunca dertli olsa bile etrafında birleşiyoruz ve bence orada başkalarının dertlerini gördükçe, kendimize yakın hissettikçe de daha iyi rahatlıyor aslında insan. Sadece eğlenerek rahatlamıyor Tabii ki, tabii ki. Ya Yani yalnız değilim duygusu işte. Evet, evet. aslında sanat bunun için var. Yalnız olmadığımızı görebilmek için, başka insanlara dokunmak için, gerçek dokunmaktan bahsetmiyorum da onların hayatına dokunabilmemiz için var. Diğeri çok mekanik bir şey. Yani burada zaten şeyden de bahsetmiyorum ama hani ticari sinema, tırnak içinde sanat sineması da değil. Sanat sineması adı verilen sinemanın içinde de samimi olamayan, derdi olmayan ve formüllere göre yapılan filmler orada da var. Var muhakkak. İlla ticari film kötüdür, sanat filmi iyidir diye bir iyidir şey. demek de istemiyorum. Ama iyi filmlerin her zaman insanın ruhuna dokunan bir derdi oluyor. Ve o dert olmadan da film olmuyor bence. Evet. Sizin filmlerinizde de aslında o sinemada gösterilecek filmle sanat filmi arasında sizde öyle çok bir ayrım yok. Siz ikisinin toplamı gibi ya da ortada bir yerde film yapıyorsunuz. Neticede mesela 27 Aralık'ta ki, vizyona tabii. girdi bu filmde. Ama festivalde de yarıştı ve 2 ödülle döndü Tabii Altın ki. Portakal'dan. Ya ben sonuçta ticari sinemadan geliyorum. Ticari sinemanın büyük isimleriyle, Ertem Eğilmez'le, Atıf Yılmaz'la, Halit Refi'yle çalıştım. Sonradan hayat beni daha bir art house film kanalına doğru attı diyelim. Ama ticari filmler de yaptım. Büyük bütçeli işler de yaptım. Ama kendi hikayeni anlatmak istediğin zaman ben böyle bir hikayeyi böyle bir üslupla anlatmak istiyorum deyince büyük yapımcılar uzak duruyor bir parça ister istemez. İşte atıyorum 9'u arayınları kendi olanaklarımla, kendi yağımla kavrularak yaptım.
Ve arkadaşlarımın yardımlarıyla tabii ki. Kendi başıma değil, elime kamerayı alıp şeye çıkmadım doğal olarak. Ama dediğim gibi temel ayrım bir derdi olmak. O zaman hani 1 milyon dolarlık bir bütçeyle de yapabilirsiniz bir filmi. Eğer kafanızda şey varsa, o dert varsa ve para sahiplerini ikna edebildiyseniz bunun değerli bir şey olduğuna, isterseniz 100 bin liraya da bir film yapabilirsiniz. İkisi arasındaki ayrım ve değer farkı tamamen söylediği şeyde. Son zamanlarda, son yıllarda özellikle ama bunun içinde aslında tüm bu konuştuğumuz şeyler var bence. Yani bu kadar teknoloji, bu kadar algımızın, ilgimizin dağınık olması, çok para yatırılan filmler var ülkemizde de. Ya da çok para yatırılan oyunlar, çok para yatırılan projeler dünyada ve ülkemizde. Fakat günün sonunda sinir olarak çıkıyorum pek çoğundan. Çünkü ben bunu kendime dert edinen bir insanım. Çünkü hepimiz, yani ben kendimi sizin yanınızda bir gazeteci olarak görüyorum. Yani ülkenin kültür sanatının bir yere gelmesi benim için çok önemli, benim için kıymetli. Yani benim kendimi tarif ettiğim nokta, yani yurt dışına çıktığımda da benim eğer güçlü bir sinemam, güçlü bir tiyatrom, güçlü bir sanat sektörüm varsa kendimi güçlü hissediyorum yurt dışına çıktığımda. O yüzden sinirleniyorum. Yoksa bana ne deyip geçebilirsin, geçemiyorum. Ama bunun kesinlikle artık son zamanlarda bunun altını çizerek çok net söyleyebilirim ki parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki ilgili olduğu noktalar var. Ama iyi bir hikaye, yani yeteri kadar gerekli para olduğunda çekilebiliyor ve onunla da ne ödül alınabilirse de alınabilir bence. Para olduğunda daha iyi olacak diye bir şey yok ve daha üzücü ve kırıcı oluyor. Sektöre dezavantaj olarak dönüyor bence. Hem sektöre hem oyunculara hem seyirciye. Bilmiyorum Nejat Bey ne dersiniz? Vallahi Yapımcısınız yani. Parayla hikaye anlatılsaydı Elon Musk şu anda 1 milyon tane film yapmıştı. Doğru. Ya 1 milyon tane de kitap basmıştı falan yani. Evet. Parayla olmuyor bu işler. Evet. Yani zor işler bunlar, zor sorular. Yani kaçınmaya çalışıyorum ama öncesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben hiç inanmadım. Çünkü o bir süpermarkette bir rafın adı o. Gişe filmi, art house film. Süpermarkette bir rafın adı. Benim için yok öyle bir şey. Çünkü süpermarkete gitmiyorum. Benim için yok. Benim için film var. İyi film var, kötü film var. Tabii ki. Yani David Fincher, şimdi senaristini unuttum. David Fincher kendisi miydi? Seven'ı yazarken mesela şey mi dedi? Ulan bu çok tutar mı dedi, yani gişe yapacak. Mı dedi. Tarantino ile evde böyle, yani video kaset dükkanındayken falan yazarken falan böyle şey mi dedi yani? Uf bundan uçar bu falan mı dedi yani? Tabii. Olmadı öyle bir şey. Yani iyi bir iş bir şekilde değerini buluyor. Küçük örnekler verebilirim. Kendimden de verebilirim yani. Mesela gişede karşılığını bulmayan bizim hatamız olabilir. Bir film mesela dünyanın en çok izlenilen filmlerinden bir tanesi olabiliyor mesela. Yani hiç gişede karşılığını bulmadı. Evet. Biz de böyle kös kös gittik. Ama sonra var ya dünyanın ya Milano'ya gittim. Milano'da konsere gittim. İçecek alıyorum şeyden, kasadan. Deniz dedi. Soru dedim, Deniz. Ya ne diyor anlamıyorum. Deniz diyor ama yani ne diyeyim anlamıyorum yani. Ferzan Özpetek'in filmini seyretmiş. Evet. Ve imzalamış Milano'da kasada duran bir kız. Evet. Ya bundan da değerli bir şey olabilir mi? Ya hikaye karşılığını bulur. Bir şekilde bulur. Evet. İyi hikaye, iyi anlatılmış bir hikaye, iyi çekilmiş, iyi oynanmış bir hikaye elbette. Deniz sana da filmin kadınlarını sormak istiyorum. Orada sen çok önemli bir roldesin. Yani her şeyi aslında değiştiren, filmin gidişatını da değiştiren kadın, senin oynadığın karakter. Dolayısıyla bu açıdan baktı. Yani filmde kadınlar çok güçlü. İki kadın da güçlü bir tarafı var. Şehirdeki biraz daha naif ama köydeki kadından en azından ayakları üzerinde durması gerektiğinin mesajını alıp filmin sonunda bir yere bağlanıyor. Ben öyle okudum. Tabii sen farklı okumuş olabilirsin. Ben başka yerlere de gidip Ben Hilti'ye gittim pardon. Ben de şu anda Hilti'deyim bu arada. Ya şu anda 5 kişiyiz. Evet, Hilti. James Hilti ve biz. Hikayenin gidişatını değiştiren değil de bence kendi hikayelerinin gidişatlarını değiştiren kadınlar var Doğru. filmde. Doğru. Hem Öykü'nün oynadığı karakter Filiz de öyle, Aysun da öyle. Kendi dünyalarıyla bir yerde karşılaşıp bu dünyada aslında kadınlar olarak
Aslında aynı dili, aynı ortak bir dilimiz var aslında bizim. Ben çok sevdiğim bir Süper sahne. bir sahne Orada, var. evet. Evet. Çok O güzel sahne bir çok sahne iyi. var. Çok mistik bir sahne diye düşünüyorum. Hatta nasıl oynayacağımızı uzun süre tartıştığımız, hatta Ümit Hoca'nın da benim kafamda böyle bir şey var yani hani bilmiyorum nasıl hani bakalım falan diye böyle başladığımız çok da duygulandığım bir sahneydi benim o. Çok hoşuma giden. Benim de en sevdiğim sahne olabilir. Hiç konuşmadan, hiçbir paylaşımda bulunmadan o sahne özelinde söylüyorum. Yalnızca kendi aralarında bir dille anlaşan ve aslında aynı sıkışmışlıkları farklı coğrafyalarda, farklı ortamlarda, farklı insanlarla, farklı sektörlerde, sebeplerle yaşayan kadınlar, gerek erkekler olsun, gerek erk bir düzen olsun. O yüzden onların buluştuğu noktada sadece birbirlerine belki kırgın ayrılıyor olabilirler. Çünkü birbirlerini anlamak yerine belki şehir ve köy farkını düşünürsek hani hayatına müdahale istismara edilmiş. uğramış hissediyor Aysun karakteri. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Belki erkekler bunu kavga ederek gösteriyor. Kadınlar birbirlerine susarak gösteriyorlar. O yüzden kadın kısmındaki hikaye de benim için çok önemli ve etkileyici. Normalde de ama kadınların anlaşma yöntemleri çok fazla. Erkeklerin az. Evet. Evet ama orada Yani ya seversin ya kavga edersin. evet, Yani. aynen. Kadınların çok skalası çok alengirli. büyük, geniş. Evet. Ama o sahnede hocam çok böyle naif ve direkt anlatıyor aslında. Yani metafor olarak çok iyi, her türlü çok iyi çekilmiş bir sahne. O nereden aklınıza geldi? Yani onun bir sebebi var mı? Şuradan dolayı şöyle diyebileceğiniz bir sebebi var mı? Ben böyle modern dansa falan çok meraklıyım. Dansla dramaturji yaratmak ve hikaye anlatmak fikri çok hoşuma gidiyor. Öyle birkaç örnek seyrettim. Atıyorum Pina Bausch mesela. Çok iyidir Pina Bausch. Strange Fish diye bir grup var. Onların bir şeyini seyrettim mesela, oyununu seyrettim. Tamamen dansla, dans derken de bildiğimiz hani çıkı çık 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 değil de o vücut hareketleri ve mimle dans arası bir şeyle hikayeler anlatıyorlar. O beni çok çarpıyor yıllardır ve öyle bir kısa film yazmıştım aslında. Ve sonra o sahnede bir rüya sahnesine ihtiyacım vardı. Rüyada iki kadının daha doğrusu birbirlerini aslında anladıkları ve birbirleri sanki aralarında bir sohbet olacak. Diğer bütün dışarıdaki sohbetten farklı birbirleriyle başka türlü bir iletişim kuracaklar gibi bir an doğuyor. Onu yaratmam gerekiyordu rüyada. Bir de rüya ve yabancılık olması gerekiyordu. Hatta ilk önce böyle bir sualtı sahnesi yazmıştım. Sonra ondan vazgeçtim. Bu sahneye döndüm. O hayalimdeki kısa filmi orada çektim diyebilirim. Evet, ama yine de çekecek misiniz onu? Yok. Artık Burada çektik. çektim bitti. Yok, burada en güzel halini çektim zaten. Öykü ve Deniz'le bir gece yemekte otururken yalnız kalmıştık üçümüz ve ya o sahneyi ne yapacağız? Bir koreografla mı çalışacağız? İşte nasıl halledeceğiz falan. Onlar da ya biz bir şeyler deneyelim belki yaparız falan. Bir hareketler yapmaya başladılar. Onu şöyle yap, bunu şuraya bak, şunu da ekle falan derken birdenbire oluştu. Kendimize ait bir dilimiz oldu yani. Evet. Ne güzel. Anlatılmak istenen İkiniz de şeyde. öyküyle yarattığı. Yani Çok 1-2 güzel. saat içinde bütün o sahnenin şeyini çıkardık. Evet. Ve ben bir şey daha söylemek istiyorum. O geçişlerde yani başta ikisini yalnız görmek. Evet. Yani ben soyut kaldığı için ilk başta işte hocamla o yüzden bunu hep konuşuyorduk. Yani hocam nasıl bir şey yapacağız, nasıl olacak falan diye ben çok tedirgindim. Çok soyut geliyordu kafamda ama sonra oynarken ve biraz artık hareketleri de oturtup oynamaya başladıktan sonra o sahnede ilk başta ikisinin yalnızlığını görüp birbirlerine yaklaştıkça o mutluluklarını, o mutluluktan gözlerinin dolmasını falan görmek yani aslında az önce dediğimiz gibi yalnız hissetmemek yani benim gibi birileri de var. O her zaman insana biraz daha umut veriyor ya. O yüzden beni çok duygulandırıyor sahne. Evet öyle ama. Kadınlar için önemli bir sahne Çok, özellikle. Herkese çok şey ifade ediyor tabii ama hani bu taraftan baktığımızda o yüzden önemli ve kıymetli. Necat Bey, başta dediniz ki baktım sizin yüzünüzden deyip duruyorum. Sonunda elimi taşın altına koydum ve ben yapımcı oldum. Devamı gelecek mi? Gelecek. Evet. Sevdiniz mi yapımcılığı? Ben zaten yani mesleğe başladığımdan beri itirazcı bir tipim. Yani sorgulayan bir tipim yani. İlk işimden beri öyle. 35 yıl oldu. Ama şimdi artık mesela
karar verici bir yerde de olmak şahane bir şey. İşte şimdi sana da bir şey söyleyebilirler. Evet. Yani yani çıktın artık sana da taş atabilirler. O iyi bir şey. derler ya, sen yap o zaman. Evet. İşte şimdi hadi bakalım. Sen bir yönetmene dersin, işte şey yap, şunu şurada kendi filminde yaparsın. Filminde yaparsın. İşte tamam. Yapıyorum. Devamı gelecek diyorsunuz Gelecek. yani. Evet. Ben sevdim. Çok sevdim. Uygun. Şimdi şeyi de deniyoruz tabii yani. Deneme yanılmayla gidiyor. Evet, Bildiğim bir evet, iş değil. evet. Ve bildiğim yani var olan şeylerin önümdeki örnekler gibi olmak istemiyorum. Nasıl olmayacağını biliyorsunuz belki. Evet. Ne istediğimi bilmiyorum ama ne istemediğimi biliyorum, evet. Evet. O önemli bir şey. Ve 35 yıllık tecrübeyi şimdi hani yapımcı olarak aktarmak inanılmaz güzel bir şey ve çok kıymetli bence sektör adına. Sağlam da kaza bağladım kendimi. Evet. Kazık ben oluyorum. O zaman size buradan sorayım hocam. Nasıldı? Yani yapımcı olarak Nejat İşler'le çalışmak. Nejat'la çalışmak çok hoştu. Diğer yapımcı ortağımız Emre Oskay'la da. İkisi de beni, tabii ki her yapımcı kadar bir noktaya kadar karıştıkları şeyler oldu, istekleri oldu. Nejat'la senaryo üstünde de mesela bir av sahnesi var filmde. O yoktu. Orayı Nejat önerdi. O başka bir yerde geçiyordu o konuşmalar. Onu mesela Nejat önerdi ve o sayede oralara çıktık. O sahne öyle girdi filan. Onun gibi işte oyuncular konusunda çok tartıştık, fikir alışverişinde bulunduk. Ama onun dışında filme çıktığımız andan itibaren, sete çıktığımız andan itibaren ve kurgu sırasında, işte seslendirme sırasında hiç yaratıcı manada beni çok serbest bıraktılar. O da bir yönetmen için büyük bir lüks ve kendini ayrıca çok daha sorumlu hissediyorsun. Yani bir yapımcı eti senin kemiği benim şeyine girdiği zaman sen de üstüne büyük bir sorumluluk almış oluyorsun ve işe çok daha sıkı sarılıyorsun. Benim için çok zevkli bir işti. Evet. Yani istediğim gibi bir film yaptım diyebilirim. Suçlayacak hiç kimsem yok. Yapımcı bazen çünkü orayı yapımcı öyle istedi. Orayı onlar kesti, onlar ekledi filan. Olur Öyle filmler. şeyler öyle şeyler oluyor ya da işte burada hiç öyle suçlayacak bir şey yok. Günahıyla, sevabıyla tam istediğim şeyi yaptım yani. Yani anlaşmamız da kolay oluyor. Şimdi Ayrıca Nejat yani yaratıcı bir insan olduğu için o da yazar. Halimden anlıyor yani. akademik bir yerden de geliyoruz ikimiz de. Yani şimdi hızlı anlaşıyorsun. Akademik bir yerden gelince. Aynı dili konuşuyoruz. Evet, hızlı anlaşıyorsun. Ya da hızlı vazgeçiyorsun. Evet. O çok değerli bir şey. Bu kavga etmedik demek de değil. Kavgalarımız da oldu. Etmez olur mu canım? Ettik. Tartışmalarımız falan tabii ki oldu. Yani ama yani hayır bu böyle olacak değil. Kimse de etmedi. Bir şekilde birbirimizi ikna edip tabii ki yani sonuçta olması gereken şeyi yaptık. Şey değil. Bir gül bahçesi, dikensiz gül bahçesi değil hiçbir zaman hiçbir Öyleyse film. zaten iyi iş çıkmaz. Büyük olasılıkla. Bir Tabii ki, tedirginlik olacak çıkar. illaki yani. tabii ki tartıştık, şey yaptık. Ama çok Sette eğlendik işi değil bu. Tabii. Çok eğlendik sette. Tabii, ama çok zevkli bir işti. Her aşaması zevkli bir iş. Evet, o Nasıl geçti? Çok eğlendik sette. Biz çok eğlenmedik. Habire düşünüyorduk çünkü yani. Ulan ne olacak? Bugün hava, tava, yani dışarıdayız. Tabii. Yağmur yağacak mı bilmem. Her gün düşünüyoruz yani. Ben şarkıyı nasıl söyleyeceğim falan. Mesela. Ay Ya- sesin de çok güzel bu arada. Evet. Çok uğraştım. Yani çok güzel çalıştım daha doğrusu. Şansıma işte Can Bonomo o sırada oradaydı. Evet. Aynen ya. Gibi Evet. işi beni çalıştırdı falan. Ben hiç yaşayamayacağım şeyleri bu sette yaşadım. Yani çok büyük şans benim için her şey bu sette. Evet. Aslında akışına bıraktığında ya da bir şeyleri sürekli tartıştığında, kavga ettiğinde bir formülde bulunuyor. Yani Can Bonomo'nun mesela oraya gelmesi ya da ben avcı sahnesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Nejat Bey'in ısrarıyla mı girdi de? Yok, ısrar Ha. bir fikir. O sahne yine oradaki konuşmalar yine vardı. Fakat otelin içinde başka yerlerde geçiyordu yani.
Nejat o şeye çıkarmayı, dağlara çıkarmayı ve erkeklerle kadınları tamamen ayırmayı Nejat önerdi. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru, değil mi? doğru. Öyle bir şey. Öyle bir şeydi. Yalnız bırakalım. Yani lokantanın bir yerinde kadınlar konuşuyordu, bir yerinde erkekler konuşuyordu. Öyleydi, evet. İlk yazdığım halde. Aynı lafları konuşuyorlardı ama şeyde yani Nejat senaryoyu ilk okuduğunda o hani tamamen ayıralım, farklı dünyalarda konuşuyor olsun. Mesela işte ava gidemez mi bunlar dedi. Hayır. Köylük yerde çok olur çünkü. Evet, doğru. Yani olur. domuz havaya Domuz çıkarlar. özellikle Evet. çok iner çünkü artık aşağıya. Evet. O diyorum öyle. Ve orada hikayenin daha yani erkekler açısından baktığımızda daha güçlü ve daha samimi bir taraf var ve orada başka metaforlar da devreye giriyor. O yüzden bana etkili, hatta bir yerde böyle dedim çünkü bir konuşmalarında yani Fatih konuşuyor. Sonra Duman hiç cevap vermiyor. Dedim burada bir şey olacak şimdi ama beklediğim gibi olmadı. Yani o filmin matematiği de o yüzden güzel. Böyle yükseliyoruz. Yaptığımız yerde her şey böyle aslında olması gerektiği gibi gayet samimi bir şekilde gidiyor ama hiç beklemediğimiz bir yerde de başka şeyler oluyor. Çok teşekkürler. Ben sabaha kadar filminizi size anlatabilirim ya. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Ellerinize ederiz. sağlık. Sana Gişesi teşekkür bol ediyoruz James Hilti. Ona da teşekkür ederim. Ona rağmen bu röportajı Rağmen. yaptık. Bu röportajı çektik. Ben devamının gelmesini çok istiyorum. Yani Nejat İşler, Ümit Ünal ve Deniz. Ben de yapımcı oluyorum. Yani ben neyse bu kadro ya da ne kadar olur ne kadar olmaz bilemiyorum ama devamı gelsin, ben çok keyif aldım. Dediğim gibi uzun zamandır ve iyi bir film izlemek istediğim bir zaman iş için çok fazla şey izliyoruz. Profesyonel olarak bakmamız gereken taraflar oluyor ama ben Aysun olarak ve profesyonel olarak da yani gazeteci olarak da çok beğendiğim bir film olmuş. Tekrar altını çizeyim. Ellerinize sağlık. Yeni yapımlarda, yeni filmlerde inşallah Sağ ol. görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, Aysun Öz'le Başka Şeyler. Bugün böyle uzun uzun filmi konuşmaya çalıştık iltiye rağmen. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.